Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bu videomuzun konusu yetenekleri ve paragon ağacı. Yani oyuna yeni başlayan arkadaşlar için bir videodur bu. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bilen arkadaşlar için zaten biliyordur. Şimdi bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir dakika. Allah. Şu benim biraz hasta gibiyim. Değişik bir durumlarım var. Canlı yayınlardan bilirsiniz zaten. Neyse. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar Diablo 4 bildiğiniz üzere build üzerine olan bir oyundur. O yüzden yaptığınız build gerçekten mük olması lazım. Ondan dolayı şimdi şöyle bir yetenek ağacımız var. Bu yetenek ağacımız sınıflandırılmış. Nasıl yani? Şöyle. Mesela buradaki yeteneklerin hepsi temel yetenek. Buradaki yeteneklerimizin hepsi çekirdek yetenekler arkadaşlar. Buradakiler çeviklik, buradakiler hile, buradakiler aşılama, buradakiler ulti yetenekleri, burası ise temel pasifi. Şimdi bazı karakterler için farklı şekilde yazar. Onu söyleyeyim. Büyücü de burada savunma yetenekleri yazar mesela. İşte ne bileyim sonra büyücü de burada ustalık yetenekleri yazar. O oynadığınız karaktere göre değişiklik gösterebilir. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şimdi bu yeteneklerin böyle yazma sebebini sizlere açıklayayım. Örnek veriyorum. Şimdi sizle dur bir item alayım ben üstüme. Üstümde hiç item yokmuş. Şöyle gidelim bir item alalım. Bu arada sezon 3'ü bekliyoruz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yarın da Durayel etkinliğimiz var. Buyurun gelin. Canlı yayın saat 3'te başlayacak. Artık 12-1'e kadar kaça kadar sürese gideceğiz arkadaşlar. Bakalım. Hallederiz. Tamam. Şimdi arkadaşlar iki tane item aldım ben. İlk item ne diyor? Mağduriyet temel pasifi patlamaları maksimum canına özel can kazandırır diyor. Şimdi yeteneklere geldiğimiz zaman benim burada temel pasif yeteneği bulmam lazım. Temel pasif yeteneğimiz neredeydi? Buradaydı. Yani üstümüze attığımız aspektler, artı itemler vesaire özellikleri neyse buradaki yetenek ağacımızdaki özelliklerle birbirleriyle eşdeğerde olması lazım. Yani şöyle anlatayım daha açıklayıcı olsun. Şimdi temel pasiflerde bu pantolonumuzda ne yazıyordu? Mağduriyet temel pasifi. Mesela ben bu pantolonu giydim. Tamam mı? Ve benim burada mağduriyet pasifim bu. Eğer bu pasifim aktif değilse bu pantolondaki aspekt hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. O yüzden üstündeki itemlerde hangi özellik varsa eğer o özellik buradaki yeteneklerden birini barındırıyorsa onu takın arkadaşlar. Ya da yaptığınız build'e göre takın. Hani benim üstümde o pantolon var ama ben bunu takarsam olur mu? Yine olur ama tam bir verimlilik alamam. Hatta hiç verimlilik alamam. Sadece örnek veriyorum 100k vuracakken 50k vururum mesela. Anladın? O yüzden yetenek ağacı önemli. Üstündeki yazan şeylere göre dikkat etmeniz gerekir. Diğer itemimize bakalım. Burada da diyor ki 100 veya daha fazla yüksek mana değerinde kullanılan çekirdek veya ustalık yetenekleri arttırılmış kritik vuruş ihtimaline sahip olur diyor. Yani burada ne diyor? Çekirdek ve ustalık yetenekleri. Şimdi bizim çekirdek yeteneklerimiz hangisiydi? Bunlar. Şimdi bu çekirdek yeteneklerini kullandığımız zaman 100 manayı geçerse mana dediği şurası arkadaşlar enerji mana karaktere göre değişir. Eğer geçerse 100 manayı geçerse %38 ihtimalle arttırılmış kritik vuruş ihtimaline sahip oluruz. Yani örnek veriyorum benim kritik vuruş ihtimalim şu anda kaç? %37 mi? Bunu aktif ettiğimde işte %38'de %55, %60 belki daha yükseğe çıkıyor kritik vuruş ihtimalim. Anladınız mı? Ama ben bunu taktım. Burada hiçbir çekirdek yeteneği kullanmazsam o eldivenin özelliğini mesela kazanmış olmuyorum. O yüzden buradaki yetenek ağacı önemli. Yani aspet üzerinden anlattım çünkü
Aspektler, yetenek ağacı ve mükemmelliyet ağacı hepsi birbirine change'dir arkadaşlar. Eğer arasından bir tanesini yanlış veya eksik yaparsanız bu build'iniz tam olmaz ve verim alamazsınız. O yüzden bu şekilde anlatıyorum size. Yani genel olarak yeteneklerin ana şeylerini zaten söyledim sizlere. Ekstradan bunların özellikleri falan var. Onu da yaptığınız bu build'e göre değiştirirsiniz. Hani o kadar detaylı girmiyorum. Çünkü build'e göre değişiyor bunların hepsi. O yüzden bir şey diyemem o konuda. Dediğim gibi hani temel yeteneklerimiz işte ortadaki şeyler bunları bildikten sonra sonraki süreçte yaptığınız build'e göre yeteneklere verirsiniz arkadaşlar. Hani bunu söyleyeyim. Bir de şöyle bir mantığı var. Örnek veriyorum. Burada 2 puan vermezsek buradaki yetenek ağacımız açılmaz. Veya burada işte 5 puan vermezsek, özür dilerim 7 puan vermezsek buradaki yetenek barı açılmaz. Zaten şurada bir kırmızı kan gibi bir şey geçiyor. Siz burada bir şeylere verdikçe burası dolar arkadaşlar. Burada olduktan sonra burası açılır. Tamam. Yetenek ağacımız bu şekilde. Hani detaylı şekilde anlattığımı düşünüyorum. Neyin neyle denk geldiğini de anlattığımı düşünüyorum. Şimdi gelelim mükemmeliyet ağacına. Kısa bir video olacak ama en azından siz de sıkılmazsınız. Geldik mükemmeliyet ağacı. Arkadaşlar bu mükemmeliyet ağacında en çok aldığım sorulardan birisi şu. Abi ben buranın hepsini fullledim. Sonra ne yapacağım? Elimde bir sürü mevcut yetenek puanı var. Ne yapacağım abi? Arkadaşlar burada çatı gibi bir şey var. Zindan kapısı. Çatı da demeyeyim. Zindan kapısı gibi bir şey var. Panoik kapısı. Buna tıkladığınız zaman, gerçi şu an üstü dolu. Şöyle yapsak aynen. Mesela örnek veriyorum. Buraya geldiniz, doldurdunuz. Şurayı full doldurdunuz. Arkadaşlar bu zindan kapısına yani ek kapıya tıkladığınız zaman size burada bir pano seçimi açılır. Bu pano seçiminde böyle yaptığınız build'e göre panoyu seçmeniz gerekir. Tamam mı? Oyun dondu bu arada. Şu yılbaşında sezon 3 bir gelse de hani şu baklar laklar ondan sonra ne derse hepsi yani. Neyse. Mesela şimdi arkadaşlar böyle pano seçimi açılır. Yaptığınız build'e göre bu panoları seçersiniz. Ona göre de işte paragonunuzu yükseltirsiniz. Özelliklerini verirsiniz yaptığınız build'e göre. Şimdi örnek veriyorum. Mesela burada ne yazıyor? Çekirdek yeteneklerin hasarı yazıyor. Bizim şimdi yetenek ağacında çekirdek yeteneklerini öğrendik mi? Nerede olduğunu biliyoruz. Peki bizim yetenek ağacında çekirdek yeteneği kullanıyor muyuz? Kullanıyorsak eğer bu pano çekirdek yeteneklerin hasarını yükseltiyor. Yani bizim bu build'imizde bu işe yarar. Ama gelip örnek veriyorum savunmasız düşmanlara hasar veriyor mesela. Hasar azaltma. Onu veriyor. Yaralı düşmanlara hasar diyor mesela. Tamam mı? Hani bu belki uyumlu değildir. O yüzden bunu yapmayın veya panoyu seçmeyin arkadaşlar. Hani kendi başınıza build yapıyorsanız en azından mantığını size söyleyeyim. Şimdi ekstradan arkadaşlar burada panoyu full doldurmayın. Neden doldurmayın? Şu yüzden burada bizim gliflerimiz var. Tamam mı? Şimdi bu glifler mesela ben ne takmışım buraya? Kontrol glifi takmışım. Kontrol glifi hangisi? Şu. Burada diyor ki bak gereksinimler diyor bak. Burada 25 zeka lazımmış bize. Bu glifi işte aktif edebilmem için 25 zeka lazımmış. Yani aktif etmekten ziyade yanlış anlaşılma olmasın. Gereksinimler karşılanırsa diyor bak. Şimdi gereksinimleri ne istiyor? 25 zeka istiyor arkadaşlar. Siz bunu taktığınız 25 zekayı aktif etmezseniz sadece şu üstteki özellik çalışır. Tamam mı? Alttaki ek bonus çalışmaz. Ama siz burada 25 zekayı aktif ederseniz alttaki ek bonus da aktif olur arkadaşlar. O yüzden siz bu panoda zaten burada zeka yazıyor. Ondan sonra maharet yazıyor. İrade yazıyor. Kuvvet yazıyor. 25 zeka mı istiyor bu? Siz bu paragondaki 25 tane zekayı seçin arkadaşlar. Ben 25 zekayı seçmişim.
Hasarım yüksek olsun diye bu hasarı da ekstradan seçmişim. Veya burada zırhım yüksek olsun diye buradaki zırhı da ekstradan seçmişim. Tamam. Hani bu ekstradan hani yaptığınız bu build'e göre ekstra şeyler ekleyebilirsiniz. O size kalmış. Ama burada 25 zeka istiyorsa siz 25 zekayı temin etmeniz lazım. Ondan sonra bir üst sayfaya geçebilirsiniz. Buradaki 25 zekayı tamamladıktan sonra. Bir üst sayfaya geçince de işte bu build'e göre, glife göre buradaki yetenekleri, şeyleri aktif edersiniz. Mesela ben burayı aktif etmemişim. Burayı aktif etmişim. Anladınız mı? Niye? Ben burayı niye aktif etmemişim? Örnek veriyorum. Sağlıklı düşmanlara %50 hasar. Tamam, sağlıklı düşmanlara %50 hasar vereceğim ama şimdi ben o düşmanların canını zaten rahat bir şekilde düşürdüğüm için şöyle bir durum var. %80'in %70'in altına düştüğü zaman bir bombun canı yaralı oluyor. Yaralı olduğu için bu işte özellik hemen bitiyor yani. Pek işime yaramaz, anladınız mı? Ama burada ne seçmişim? Seçkinlerden hasar azaltma mesela. Seçkinler elitler yani. Elitlerden direkt hasar azaltmam var. Ne olursa olsun. İster full canlı olsun, ister bir canlı olsun. Direkt hasar azaltmam var yani onda. Anladınız mı? Mantık bu. O yüzden Paragon'da bu şekilde ve ekstradan oyun yine dondu. Ekstradan şurayı da anlatayım sizlere. Arkadaşlar bizim istatistikler önemli. Burada mesela kuvvet var, zeka var, irade var, maharet var. Bunu niye anlatıyorum? Paragon'da bunlar üzerinde gittiğimiz için bunlar da önemli. Buradaki süreçler örnek veriyorum. Ben mesela ne istiyorum? Hasar istiyorum. Ulan Paragon'da full maharete vereyim. Hasarım üst seviye olsun. Öyle değil arkadaşlar. Niye? Siz full maharete verirseniz bu sefer buradan yani örnek veriyorum zırhtan kısıyorsunuz. Kritik vuruş, temel dirençlerden kıstığınız için çar direkt yerde yatar. Beyaz dumanı atarsınız direkt. O yüzden hani eşit şekilde değil de hani örnek veriyorum burada zırhı az vermişim. Zırhı buradan ekleyerek birbirini challenge yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Mesela bu pantolonda 28k damage'im var. Tip 6 takıyorum 32k damage'im var. Niye? Burada artı 24 hasar var mesela. Hasardan kısıp zırha verebilirsiniz veya cana verebilirsiniz. O size kalmış. Yani kısaca bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi fazla videoyu da uzatmayayım. Hatta uzatmışım, bayağı 13 dakika olmuş. Yani yetenek ağacı Paragon bu şekilde arkadaşlar. Hani eğer yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Hani en azından yeni başlayan arkadaşlar için de bir bilgi videosu oldu bu. Ve ekstradan bir de uzmanlık var. Uzmanlıkta bizim gerçekten önemli. Tüm karakterlerde uzmanlık vardır arkadaşlar. Hepsinin belirli bir seviyede, örnek veriyorum. Rogue'un 15. seviyede uzmanlık görevi açılır. Barbar'ın 5. seviyede, büyücünün 15. seviyede açılır. O karaktere göre değişiyor. Buradaki uzmanlık yetenekleri gerçekten karakterin, Paragon, yetenek ağacı, ondan sonra başka bir şey yok zaten. Evet, Paragon yetenek ağacının böyle yanında tatlısı, tuzu gibi bir şeydir uzmanlıklar. Hepsi birbirini tetikler. Uzmanlığı da yaptığınız bu ile göre seçersiniz arkadaşlar. Tamam. Dediğim gibi videoyu da fazla uzatmayayım. Bilgi videosuydu. Gerçekten sizler için güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Oyuna yeni başlayanlar için özellikle. Ama hani diğer arkadaşlar için de en azından belki temel mantığını bilmeyenler vardır. Onlar için de iyi olmuş olabilir. Bilemem. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi cumartesi, pazar duel etkinliğimiz var. Öğlen 3'te yayını açacağım. Herkesi beklerim. Ve sezon 3'e kadar farklı oyunlar oynayacağız zaten. Önceki videomda da söyledim. Hala söylüyorum. Sezon 3'e kadar farklı oyunlar oynayacağız. Sezon 3 gelince Diablo'ya devam arkadaşlar. Zaten Diablo videoları da atacağım ben. Ekstra bir Blizzard bilgi videosu paylaştığı zaman veya bir bilgi paylaştığı zaman forumlarda vesaire bir yerden sizlere de direkt aktaracağım. Bunu da söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.